Orta Doğu'nun kaderini şekillendiren en kritik olaylardan biri şüphesiz Irak'ın Kuveyt'i işgalidir. GZT.10 Orta Doğu serisinin bu videosunda işgali, sebeplerini ve etkilerini inceleyeceğiz. Kuveyt 18. yüzyılın ilk yarısında Arap Yarımadası'nın iç bölgesi Necid'den göç eden Arap kabileleri tarafından kuruldu. Yüzyılın sonuna kadar Yarımada'nın doğusunda hakim olan Beni Halid kabilesinin hakimiyeti altında kaldı. Beni Halid, Necid'de yükselen Vahhabi Suud Devleti tarafından, Vahhabi Suud Devleti ise Osmanlı Devleti'nin Mısır Valiliği tarafından yıkıldı. Kuveyt böylece nispeten bağımsız bir emirlik olarak tarih sahnesine çıkabildi. Ancak bu bağımsızlık nispi bir bağımsızlıktı. Zira bölge Osmanlı Devleti'nin en azından 16. yüzyıldan beri etkin olmasa da hakimiyeti altındaydı. Ayrıca Kuveyt'in askeri gücü oldukça sınırlıydı ve çok daha büyük ve güçlü devletlerin rekabetine sahne olan bölgede tam bağımsız kalabilmesi imkansızdı. Nihayetinde Kuveyt 1829 yılında Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Ancak bu kabul daha çok sembolik kaldı. Takip eden 10 yıllarda yapılan idari reformları bile Kuveyt Osmanlı idari sistemi içindeki özerk statüsünü değiştirmedi. Hatta dönemin Kuveyt emiri 1899'da imzaladığı anlaşmayla İngiltere'nin koruması altına girdiğinde Osmanlı Devleti'nin bundan haberi olmayacaktı. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında geçen bu dönemde Kuveyt ilk önce Bağdat Valiliğine bağlı Basra Mutasarrıflığı'nın 1884'ten itibaren de Basra Valiliğinin altında özerk de olsa bir kaza olarak kaldı. Yarım asır sonrasında Kuveyt'in karşı karşıya olduğu bölge bambaşka bir bölgeydi. 1950'li yıllar Arap dünyasında Pan-Arap milliyetçiliğinin yükselişine şahitlik etti. Bu ideolojiden ilhamını alan gruplar ve partiler birbiri ardına Arap dünyasında iktidara gelmeye başladı. Mısır, Suriye, Yemen, Libya, Irak. Gidişat özellikle Kuveyt başta olmak üzere bölgenin Arap monarşileri için büyük bir güvenlik sorunu teşkil ediyordu. Öncelikle monarşilerin İngiltere ile veya dönemin yeni süper gücü Amerika ile ilişkileri anti-emperyalist Pan-Arap rejimler için eleştiri konusuydu. İkincisi, Pan-Arap milliyetçiliği bütün Arap ülkelerinin tek çatı altında birleşmelerini savunuyordu ve bu doğrultuda ciddi girişimler de yapılıyordu. Üçüncüsü ve belki de en tehlikelisi, Pan-Arap milliyetçiliği bütün Arap dünyasında sokakta yankı ve destek buluyor, yerel muhalefetin dili oluyordu. Nitekim Pan-Arap milliyetçiliği Suudi Arabistan liderliğinde monarşileri harekete geçirecekti ki Amerikalı siyaset bilimci Malcolm Kerr iki kampın mücadelesinin adını Arap Soğuk Savaşı koyacaktı. Pan-Arap milliyetçiliğinin yükselişi Kuveyt için katmerli bir güvenlik riskiydi. Zira yukarıda saydığımız sebeplere ek olarak Kuveyt'in hemen kuzey komşusu Irak'ta 1958 yılında İngiltere yanlısı monarşik rejim Pan-Arapçı askeri bir darbeyle yıkıldı. Ayrıca Kuveyt Osmanlı döneminde Basra'nın dolayısıyla Irak'ın bir parçasıydı ve bu gerçek Iraklı siyasi elitlerin hafızasından çıkmış değildi. Nitekim 1938 gibi bir tarihte bile dönemin Irak Dışişleri Bakanı mecliste yaptığı konuşmada Kuveyt'in Irak'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan edecekti. İki ülke arasındaki sınırların İngiltere tarafından empoze edilmiş olması yaraya tuz basıyordu ve daha da önemlisi bu sınırlar Irak'ın Basra Körfezi'nin açılımını kısıtlıyordu. Kuveyt 61 yılının 19 Haziran günü İngiltere'den bağımsızlığını aldı. Tam 6 gün sonra dönemin Irak lideri Abdülkerim Kasım Kuveyt'in Irak'ın bir parçası olduğunu ilan etti. Kasım, Osmanlı idari pratiğine de gönderme yaparak Kuveyt'in şeyhini Basra iline bağlı Kuveyt kazasının kaymakamı olarak atayacağını açıkladı. Kuveyt'in savunmasına İngiltere ve Suudi Arabistan koştu ve Irak'ın Kuveyt'e yönelik muhtemel saldırısını engelledi. Kasım 1963'te darbeyle iktidardan devrildikten sonra Irak, Kuveyt'le bir anlaşma imzaladı ve Kuveyt'in tam bağımsızlığını tanıdı. Hatta daha öncesinde empoze edilen sınırı kabul etti. Ancak taraflar sınırın yeniden çizilmesi için bir komisyon kurma kararı da aldı. Bu komisyon yıllar boyunca buluşacak ve hiçbir mesafe kat edemeyecekti. Dahası Kuveyt'in Irak'ın bir parçası olduğu fikri Irak'ta hiçbir zaman tam olarak ölmedi. Irak özellikle Kuveyt'e ait ancak kendi topraklarının hemen açığındaki adalar üzerinde hak iddia etmeye devam etti. İlişkiler kopmadı ancak Kuveyt, Irak'ın süre giden baskısı ve tacizi altında kaldı. Bu 1979 İran devrimine kadar sürdü.
Irak'ın İran'la ilişkileri 79 öncesi dönemde de sorunluydu. Özellikle Irak'ın Basra Körfezi'ne açılan Şat el Arab bölgesinde iki ülke arasında sınır anlaşmazlığı vardı. Hatta bu anlaşmazlık taraflar arasında 74-75 yıllarında silahlı çatışmaya dönmüş ve 75'te imzalanan Cezayir Anlaşması bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. 79 devrimi ile İran'da anti-Amerikancı, anti-batıcı bir rejim iktidara geldi. Rejimin dini diline rağmen Irak ve İran iyi ilişkiler geliştirebildi. Ancak Irak'taki Şiilerin de devrimden ilhamla hareketlenmesi ve İran'ın yeni dini liderinin devrimi ihraç söylemi Irak'taki rejimi kaygılandırdı. Irak'taki rejim Şiilere sert tepki verdi. Ancak Irak bu kadarla yetinmedi. Daha önce çözemediği sınır anlaşmazlığını güç kullanarak çözebileceğine inançla devrimle çalkalanan İran'a savaş açtı. Devrimden 1,5 yıl sonra. Irak'ın İran'ı en azından bir süre askeri olarak meşgul etmesi, devrimden benzer şekilde kaygı duyan Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de işine gelecekti. Nitekim Irak, savaşın finansmanını Kuveyt ve diğer Körfez Arap ülkelerinden aldığı borçlarla da sağladı. Savaş tam 8 yıl sürdü ve her iki taraf için de yıkıcı oldu. Her iki taraftan da yüz binlerce asker ve sivil öldü. İki ülkenin de altyapıları harap oldu. Savaş sona erdiğinde dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkelerinden biri olan Irak'ın 80 milyar doları aşan borcu vardı ve bu borcun hemen hemen yarısı Körfez Arap ülkelerineydi. Daha önce vurguladığımız gibi İran-Irak savaşı boyunca Kuveyt de Irak'a borç veren ülkeler arasındaydı. Bir iddiaya göre Irak'ın Kuveyt'e borcu savaş bitiminde 14 milyar doları buluyordu. Savaş bittiği yıllar petrol fiyatlarının dibe çakıldığı yıllardı ve bu durum Irak'ın hem borçlarını ödemesi hem de ülkenin yeniden inşasının finansmanını zora sokuyordu. Irak ilk önce petrol ihraç eden Ülkeler Örgütü OPEC'e üretimin kısılması çağrısı yaptı. Böylece petrol fiyatları artacak ve hükümet gelirleri de artacaktı. Bir sonraki adımda Irak, Körfez ülkelerinden borçlarını silmelerini ve 30 milyar dolar daha borç vermelerini talep etti. Saddam Hüseyin'in mantığına göre İran, Körfez Arap ülkeleri için de bir tehditti. Haliyle Irak onlar için de İran'la savaşmıştı. Arap İşbirliği Konseyi'nin 1990 yılının Şubat ayında gerçekleşen Amman'daki toplantısında Irak lideri Saddam Hüseyin, Körfez ülkelerini açık açık tehdit etti. Körfez ülkeleri bilmeli ki eğer bu parayı bana vermezlerse ben nasıl alacağımı biliyorum. 3 ay sonra Bağdat'taki Arap liderler toplantısında Saddam Hüseyin tehditlerini bir kez daha tekrarladı. Kuveyt emiri Irak'ın borcunu silmeyeceği gibi yeni borç vermeyeceğini, hatta petrol üretimini de kısmayacağını açıkladı. Irak ayrıca Kuveyt'i petrolünü çalmakla ve Irak'a karşı doğrudan saldırganlıkla suçladı. Irak 1990 yılı Temmuz ayında Kuveyt'e taleplerini bir kez de yazılı olarak iletti. Petrol fiyatlarının stabilizasyonu, Irak'ın savaş boyunca aldığı borçların silinmesi ve Irak'ın yeniden inşası için Marshall Planı'na benzer bir planın yapılması. Kuveytlilerin bu talepleri yerine getirmemesi durumunda Irak'ın başka tercihi kalmayacak ve harekete geçecekti. 2 Ağustos 1990 günü sabahın ikisinde Irak ordusu sınırı geçerek Kuveyt'i işgaline başladı. Farklı kaynaklar farklı istatistikler verse de net olan bir şey var ki o da Irak ordusunun Kuveyt ordusu karşısında hem tecrübe hem teçhizat hem de sayı olarak çok daha üstün olduğu. Nitekim Kuveyt ordusu kayda değer bir direnç gösteremedi ve Irak, Kuveyt'i kolayca işgal etti. İşgal tamamlandıktan bir hafta sonra 8 Ağustos günü Irak, Kuveyt'i 19. eyaleti olarak resmen ilhak ettiğini ilan etti. İşgalin başlamasıyla birlikte yüz binlerce Kuveytli ülkesini terk etti. Ülkeyi ilk terk edenler arasında Kuveyt emiri ve yönetici ailenin neredeyse tamamı vardı. Öte yandan yüz binlerce Kuveytli de ülkesini terk etmedi. Terk etmeyenler arasında emirin kardeşi Fahad el Ahmed el Sabah da vardı. El Sabah, Iraklı güçlerle girdiği çatışmada öldürüldü. Kuveyt emiri Suudi Arabistan'ın Taif kentinde sürgün hükümetini kurdu ve Irak'ın Kuveyt'ten gerekirse güç kullanılarak çıkarılması yönünde yoğun bir uluslararası diplomasi başlattı. Ülke dışına kaçabilen Kuveytliler bu uluslararası kampanyaya katılırken kaçamayan Kuveytliler örgütlendi ve Irak işgaline karşı direniş gösterdi. Bu direnişin gittikçe güçlenmesi ilk başta nispeten yerel halka yumuşak davranan Irak güçlerini daha fazla devlet şiddetine yöneltti. Direnişle ilişkilendirilen binlerce Kuveytli sorgulamalarda işkenceden geçirildi, bazıları idam edildi, bazıları Irak'a gönderildi. Irak'ın Kuveyt'i işgaline uluslararası tepki ani oldu. 2 Ağustos günü toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işgali kınadı ve Irak'a kayıtsız şartsız Kuveyt'ten çekilme çağrısı yaptı.
6 Ağustos günü Irak'a ekonomik yaptırımlar konuldu. 25 Ağustos'ta deniz ambargosu, 29 Kasım günü Birleşmiş Milletler işgalin sona erdirilmesi için askeri güç kullanımını onayladı ve Irak'a Kuveyt'ten çekilmesi için 15 Ocak 1991 tarihine kadar mühlet verdi. Irak, mezkur tarihe kadar güçlerini çekmeyince Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki Uluslararası Askeri Koalisyon'un operasyonu başladı. Hem denizden hem havadan Irak güçleri bombalandı. Bu bombalama 5 hafta sürdü. Kara operasyonu 24 Şubat 1991 günü başladı. 2 gün sonra Irak güçlerinin Kuveyt'ten çekilmesi başlamıştı bile. Koalisyon güçleri Kuveyt'i tamamen kurtardıktan sonra da ilerlemesini Irak'ın içine kadar sürdürdü. Koalisyon güçleri Bağdat'a 240 kilometre kala operasyonun bittiğini ilan etti ve ardından Kuveyt ve Suudi Arabistan'a geri çekildi. Irak'ın Kuveyt'i işgali nispeten kısa, 7 ay kadar sürse de etkileri oldukça çeşitli ve kapsamlı oldu. Bu etkileri kısaca derlemeye çalışalım. Önce Kuveyt işgalinin ülkenin kendisine olan etkilerine bakalım. İlk olarak Kuveyt, Körfez Arap ülkeleri hatta bütün Arap dünyasında en canlı muhalefete, en dinamik meclise sahip ülke. Bu durumun başlangıcı 1938 yılına kadar götürülebilir. Bu ilk meclis kısa bir süre sonra kapatıldı ancak bağımsızlıkla yeniden açılsa da sık sık Kuveyt Emiri tarafından kapatıldı ve uzun süreler, örneğin 1976 yılından 1981 yılına, 86'dan 91'e kadar kapalı kaldığı oldu. Irak'ın Kuveyt'i işgali ülkede demokratik bilincin güçlenmesinde bir dönüm noktası oldu. Nitekim işgal sona erdikten 1,5 yıl sonra meclis seçimleri tekrar yapıldı. Kuveyt Emiri'nin anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyle meclisi feshettiği oldu. Ancak ardından seçimler kısa süre içinde yapıldı ve meclis bir daha uzun süre kapalı kalmadı. İşgalin ikinci önemli etkisi birinci etkiden bağımsız değil. Zira aktif bir muhalefet ve dinamik bir meclisin varlığı Kuveyt'te siyasi, ekonomik ve kültürel karar alma sürecini yavaşlatmakta, hatta sekteye uğratmakta. Bu yüzden Kuveyt, kendisi gibi petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın ve bu sıralar Suudi Arabistan'ın yürüttüğü ekonominin petrolü olan bağımlılıktan kurtarılması ve turizm, ticaret ve finans ile çeşitlendirilmesi projesini aynı çap ve etkinlikte başlatamadı. Son olarak işgal, Kuveyt'in Müslüman Kardeşler Hareketi ve Filistin direnişiyle ilişkilerini olumsuz etkiledi. Zira Kuveyt, işgal altındayken hem farklı ülkelerden Müslüman kardeşler liderleri hem de Filistin lideri Yaser Arafat, Saddam Hüseyin'i ziyaret etti. Bu ziyaretler ve sonrasında yapılan açıklamalar Kuveytliler tarafından Saddam Hüseyin'e destek olarak yorumlandı ve Kuveytliler tarafından tepkiyle karşılandı. Öyle ki Müslüman kardeşlerin Kuveyt kolu Ulus Ötesi Müslüman Kardeşler Hareketi'nden ayrıldığını ilan etti. Filistinliler daha ağır bir bedel ödedi. Yüz binlerce Filistinlinin Kuveyt'te oturumu iptal edildi ve sınır dışı edildiler. Böylece Pan-Arap milliyetçiliğinin en güçlü olduğu ve Filistin davasına en cömert desteği veren Körfez ülkelerinden biri olan Kuveyt'te Pan-Arap milliyetçiliği ve Filistin davası bir daha onarılamayacak ölçüde hasar aldı. Irak'ın Kuveyt'i işgalinin Kuveyt ötesinde de çeşitli ve kapsamlı etkileri oldu. Pan-Arap dayanışması aslında sadece Kuveyt'te değil, bütün Körfez Arap ülkelerinde hasar aldı. İşgal öncesi dönemde Kuveyt ve Körfez ülkeleri iş gücü ihtiyacını büyük oranda diğer Arap ülkelerinden karşılardı. İşgalden sonra Körfez ülkeleri sistematik bir şekilde yönünü Güney Asya ve uzak Güneydoğu Asya'ya kaydırdı. Ki bugün Körfez Arap ülkelerindeki iş gücünün büyük çoğunluğunu bu ülkelerden gelenler oluşturuyor. Filistinliler diğer Körfez ülkelerinden aynı ölçüde sınır dışı edilmedi. Ama bütün Körfez ülkeleri Filistinlilere yönelik özellikle oturum hatta vize verme politikalarını sıkılaştırdı. İşgalin diğer bir etkisi ise Amerika'nın Körfez ülkeleri ile askeri işbirliği ve güvenlik anlaşmaları imzalaması oldu. Aslında ABD 1980 yılında ilan edilen Carter Doktrini ile Basra Körfezi'ni koruması altına almıştı. Ancak takip eden 10 yıl boyunca bölgedeki askeri varlığını genişletmedi. Bu Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra büyük oranda da Körfez Arap ülkelerinin talepleriyle oldu. İşgali takip eden 10 yıl boyunca ABD her bir Körfez ülkesinde kara, hava veya deniz üssü açtı. İşgalin Irak üzerindeki etkisi ise yıkıcı oldu. Takip eden 12 yıl boyunca ABD Irak'a ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Ağır yaptırımlar altında Irak savaş sonrası yapılanmasını finanse edemedi, altyapısını yenileyemedi, ordusunu tekrar inşa edemedi. Haliyle 2003'te ABD Irak'ı işgal ettiğinde Irak ordusu ciddi bir varlık göstermedi.
İşgalin Türkiye içinde önemli etkileri oldu. İlk olarak Türkiye'nin terör örgütü PKK sorununu daha da derinleştirdi. Şöyle ki, uluslararası koalisyon Irak'ı Kuveyt'ten çıkardıktan kısa bir süre sonra 1 Mart 1991 tarihinden itibaren 36. enlemin kuzeyinde Irak savaş uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edildi. 1992 yılının Ağustos ayında ise 33. enlemin güneyinde aynı yasak konuldu. Kuzeydeki yasak bölge Kürtleri rejimin hava saldırılarına karşı koruma amaçlıyken, güneydeki yasak bölge Şiileri koruma amaçlıydı. Kuzeydeki yasak bölge Iraklı Kürt grupların güçlenmesi için uygun bir zemin oldu. Hatta zamanla özerk bir bölgeye evrildi. Bu bölgenin özerkliği 2003'te ABD Irak'ı işgal ettikten sonra resmi bir nitelik kazandı. Türkiye'yi daha doğrudan etkileyen diğer bir yönse PKK'nın devlet otoritesinin çöktüğü Kuzey Irak'ta daha rahat operasyon alanı bulması oldu. Nitekim 90'lı yıllar PKK ile mücadelenin en çetin geçtiği yıllar oldu. Bu mücadelenin masrafı hem insani hem de ekonomik yönden ağır oldu. Hem Kuzey Irak'a komşu bölgedeki hem de bu bölge dışındaki yüz binlerce Türk vatandaşı bu mücadeleden olumsuz etkilendi. İşgal ve işgal sonrası dönem Türkiye'nin Irak'la süregiden ticari ilişkilerini de olumsuz etkiledi. Kerkük yumurtalık boru hattı işgal boyunca ve ardından uygulanan ekonomik yaptırımlar yüzünden kapalı kaldı. Hat üzerinden petrol sevkiyatı 6 yıl sonra petrol gıda programına gelir sağlaması amacıyla sınırlı da olsa tekrar başladı. Türkiye, Irak'a uygulanan ambargo ve petrol ihracatının kısıtlanması sebebiyle 100 milyar doların üzerinde zarara uğradığını belirtiyor. Irak'ın Kuveyt'i işgaline tepkisi ve uluslararası koalisyondaki rolüne gelince, Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Irak'ın Kuveyt'ten koşulsuz çekilmesi çağrısını ve hemen ardından açıkladığı ekonomik yaptırımlara destek açıklaması yaptı ve Kerkük yumurtalık boru hattını kapattı. Irak'la her türlü ticareti durdurdu. Türkiye, Irak karşıtı diplomatik ve ekonomik cepheye katılsa da askeri katkısı dolaylı oldu. Türkiye özellikle İncirlik askeri üssünün Irak'a karşı kullanılmasına izin verdi. Irak sınırına büyük bir askeri yığınak yaptı ve Irak'ın askeri güçlerinin bir kısmını kuzeye kaydırmasını sağladı. Ancak Irak'a yürütülen karşı kara ve hava harekatına fiilen katılmadı. Orta Doğu'nun kaderini şekillendiren en kritik olaylardan biri şüphesiz Irak'ın Kuveyt'i işgalidir. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda işgali, sebeplerini ve etkilerini inceleyeceğiz.